Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bu video Oğlak ve yükselen Oğlak burçları niyetiyle yapılmıştır. Niyetiniz niyetim olsun sevgili Oğlaklar. Bugün fincanımı sizlerin niyetine kapattım. Falınızı yorumlamadan hemen önce aklınızdan geçen bir soruya cevap alacağız ve akabinde tarot destemizden mesajları alıp sonra fincanınızı yorumlamaya geçeceğiz. Şimdi sizlerden derin bir nefes alarak gerçekten kalbinizden geçen bir niyete odaklanmanızı istiyorum. Bakalım bu niyet ya da dilekle alakalı kartlarım size nasıl cevap verecek? Oğlak ve yükselen Oğlaklar niyetiyle hemen bir niyet, bir dilek dileyebilirsin. Hazırsan, niyetini tuttuysan cevabını hemen şimdi kart sana veriyor ve diyor ki sabırlı ol. Bir kart daha açalım sevgili Oğlak. Bakalım, sabırlı ol dedi kart dileğin niyetinle alakalı ve evet dedi. Burada bir onaylama var. Yani dilediğin şey, istediğin şey her neyse muhtemelen bu gerçekleşecek ya da olacak bir niyet. Ama biraz daha vakti var diyor kartın sana. Şimdi hemen tarot destemden de bakalım hayatınızda neyi bilmeniz gerekiyor ya da hangi enerjilerdesiniz diye 3 kart seçeceğim. Fincanınızı yorumlamadan hemen önce sevgili Oğlaklar. Tabii ki açılımlarımız ve fincanımız kolektif. Uyanlara uyumlanabilir, uymayanları evrene gönderebilirsiniz. İlk kartınız tılsım altılısı olarak açılıyor. Bir diğer kartımız şeytan ve sonuncu kartımız kupa kraliçesi ile geliyor sevgili Oğlaklar. Burada aslında kartlarımın sizlere verdiği mesaj şu. Özellikle maddi ve duygusal anlamda fazla yük taşıdığınızı bu dönemde fark edebilirsiniz. Tılsım altılısı başkalarına destek verme isteğinin artacağını ya da arttığını, ancak şeytan kartı bunu alışkanlık, bağımlılık veya sınır ihlali yaratabileceğini söylüyor sana. Yani birilerine yardım ederken, birileri için çabalarken sen artık bunu alışkanlık haline getirebilirsin ve bu sefer de bu kişilerden karşılık göremezsin ve bu durum seni biraz tüketir diyor aslında kartın mesajı. Aşk ve ilişkilerde bu kartları yorumladığımız zaman bir tarafın diğerine fazla yük bindirmesinden de bahsedebiliriz. Daha çok Oğlak burçlarının burada duygusal yıpranması olarak da adlandırılabilen bir enerji var. Kırılması zor bir bağ da diyebilirim. Tutku, alışkanlık, bağlılık. Bu dönemde tekrar gündeme gelebilir der bu kartlar. Fakat kupa kraliçesinin etkisiyle duygusal hassasiyetin yükselmesi olası görünüyor sevgili Oğlak burçları. Evet, ilişkinde kalbini ortaya koyuyorsun ama hayır demek ve kendini korumak ve sınır çizmek çok önemli. Bu kartlar aslında sana burada bunu hatırlatıyor. Bir ilişkin varsa kendi ihtiyaçlarını ihmal etme der. Eğer bir ilişkin yoksa da toksit çekimlere karşı dikkatli ol uyarısını sana getirir. Aynı zamanda yine iş ve parasal konularda birine yine fazlaca yardım etmekten, üstüne düşmeyen sorumlulukları almandan, bir patron veya iş arkadaşının sana gereğinden fazla yükleneceği bir dönemin içerisinde olabileceğinden bahsediyor. Belki de bunu şu anda da gerçekten yaşıyor da olabilirsin. Oğlak burcunun işkolik eğilimi özellikle bu dönemde, yani zaten bu videoya geldiysen bu bir tesadüf değil ve bu videoyu gördüğün dönemde burada seni şeytan kartı aslında uyarıyor. Kendini tüketme diyor. Bunu bağımlılık ya da bağlılık haline getirme diyor. Kupa kraliçesi ise iş yerinde sezgilerine güvenirsen ancak o zaman doğru yolu bulacağını söyler sevgili Oğlak. O yüzden her zaman aklında olması gereken net cümleler şunlar olsun. Her iyilik doğru kişiye yapılmalı.
Kendini adadığın kişiler sana gerçekten iyi geliyor mu? Bunu bir sorgula lütfen sevgili Oğlak Burcu. Kendini fazla feda etmekten lütfen kaçın. Verdiğinle aldığını tart, seni tüketen bağlardan özgürleşmek için doğru zamanda olduğunu bildiriyor aslında bu kartlar. Ve sezgilerine güven, sezgilerin seni yanıltmayacak diyor. Kartlarımın enerjisi sevgili Oğlak Burçları. Dilerseniz hemen şöyle fincanımıza da bir bakalım. Kartlarımız kalsın. Şimdi burada ana tema nedir sevgili oğlaklar? Bir niyetiniz, dileğiniz. Evet, biraz daha vadesi var ama gerçekleşecek. Bu ister iş, ister aşk, ister aile hayatıyla alakalı olabilir, ev düzeni vesaire. Bir diğer kartlarınızın mesajı da gereken kişilere değer ver. Yani hak edene hak ettiği kadar değer ver mesajını getiriyor. Bugünün ana teması bu sevgili Oğlak burçlarım. Şimdi Oğlak ve yükselen Oğlak niyetiyle neyse haliniz çıksın falınızda diyorum. Bakalım fincanınız bize neler gösterecek. Şöyle kalsın tabağımız burada. Dilerseniz hemen sizler de şöyle bir fincanınıza göz gezdirin ve tabii ki ben de sizler için yorumlayacağım sevgili oğlaklar. Bakın bakalım sizler neler görebiliyorsunuz. Biz de gördüklerimizle yorumlamaya başlayalım. Evet, gerçekten böyle biraz üstünüzde fazla sorumluluk varmış. Böyle yani kartlarla bağlantılı olarak gerçekten böyle bir şeyleri kendinize çok yük ettiğiniz bir dönemin içerisinde misiniz diye sorgulamak istediğim bir fincan açıkçası sevgili oğlaklar. Zaten şöyle fincanınızda direkt karşıya baktığım zaman burada bir tepe, bir dağ, hani bir kahve telvesi birikintisi var. Daha çok buna büyük böyle heybetli bir dağ da diyebilirim sevgili Oğlak burçları ve bu dağ burada tesadüfen değil. Aslında şu anda sizlerin bitmeli dediğiniz o büyük zorluk projeyi, terfi ya da maddi hedefi simgeliyor bence bu. Ve sizler zaten bu dağa tırmanmak için yaratılmış bir fıtrata sahipsiniz sevgili Oğlak burçlarım. Bu yüzden burada gördüğüm dağ figürü aslında şöyle bir enerjiyi veriyor. Burada bir oturuşta hallederim türünden bir enerji yok. O kadar çok böyle güçlü bir telve görüntüsü var ki aslında bu hedef şu anda sizin hayatınızın gündemi de diyebilirim. Yani bir şey başarmak istiyorsun. Aşk hayatınla alakalı olabilir ama daha çok böyle iş, maddi konularla alakalı bir şeyleri başarmak istediğini, bir şeylerin üstesinden gelmek istediğini görüyorum. Acaba bir iş mi kurmak istiyorsun ya da birine işle alakalı bir teklif mi götürmek istiyorsun? Parasal konularda bir beklenti mi var bilemiyorum ama böyle bir şeyin üstesinden gelmeye çalıştığını görüyorum. Fakat o kadar çok fincanının geneline baktığım zaman şöyle parça parça yollarım var ki bak bunları sen de görebilirsin. Ard arda böyle sıralı sıralı yollarım var şuralarda. Görüyor musun? Ve her biri böyle zirveye doğru gidiyor. Adım adım, basamak basamak böyle merdiven merdiven giden yollar var. Bak burada var. Burada var ve bu aslında birbirinin aynası gibi. Evet sen en tepede olacaksın, zirveye ulaşacaksın, maddi manevi bir yükselişin gelecek sevgili Oğlak. Fakat bu sabırlı olacak ve adım adım olacak. Acele etmemen gerekiyor. Hızlı düşünüp çabuk karar vermemen gerekiyor. Evet biraz işkolik olduğunu biliyoruz. Bu inkar edilemez. Ama burada fincanın sana diyor ki hedefine giden yolda ağır adımlarla fakat sağlam bir şekilde ilerle. Yani bu tabii ki sadece işle alakalı da olmayabilir. Burada bambaşka bir şey de olabilir. Yani bir şey yapmak istiyorsundur. Belki öğrencisin, belki ev hanımısın. Kendini ispat etmek istediğin bir durum var ya da ailedeki bir baba figürü Oğlak burcusun bilemiyorum. Ama başarmak istediğin, yapmak istediğin, oluşturmak istediğin bu şey her neyse bunda adım adım ama
en sonunda tepede olacaksın. Yani zirveye ulaşacaksın olarak görünüyorsun. O yüzden acele karar verme der burada sana fincanım. Ve unutma, başarı zorluğa tırnaklarıyla tutunup yukarı çıkanın hakkıdır. Yani oturduğumuz yerden ya da acele ederek ya da bir anda böyle level atlamayı bekleyerek o başarıya asla ulaşamayız sevgili oğlaklar. Ve burada gördüğünüz ya da bu zihninizde düşündüğünüz şey sizi korkutuyorsa, acele ediyorsanız tereddüt etmeyin. Çünkü bu aslında hak ettiğiniz başarının büyüklüğünü gösteriyor. Yani şimdi derin bir nefes alın ve asla unutmayın ki disiplininizi ve azminizi kaybetmediğiniz sürece o hedefe giden yolda en doğru şekilde ilerleyeceksiniz ve zirveye vardığınızda manzara her şeye değecek sevgili oğlaklar. Bir hedefiniz var, evet, ve bu hedefiniz bu sefer maddi manevi bu her neyse kalıcı bir hedef olacak. Bu evlilik olabilir, tapu işleriyle alakalı olabilir, imzalanacak bir sözleşme olabilir, parasal bir konu olabilir, bir proje, bir şey başarmak olabilir, bir düşünce olabilir. Ama bu her neyse sevgili oğlak bunu başaracaksın. Şimdi sevgili oğlaklar, bakın burada bir yüz silüeti var aslında. Böyle tepeden aşağı bakar gibi görünüyor. Bu bence sizi temsil ediyor ve önünde duran, bu yüze doğru, dipten yukarı doğru uçan ya da gelen bir balık ya da kuş figürü var diyebilirim. Bakın tam bu noktada. Ve burada bakın bir silüet var, yüz. Aslında bu yüz sizi temsil ediyor ve bir kısmetle yüz yüzesiniz. Yani bir kısmet size geliyor diyebilirim. Ya da size doğru gelecek olan hayırlı bir haberin yolda olduğundan da bahsedebilirim. Bu bir iş teklifi olabilir, beklediğiniz bir onay veya büyük bir fırsat olabilir. Bu figürün böyle dipten yukarı doğru özellikle gelmesi, bu haberin size özgürlük ve büyük bir sıçrama getireceğini de simgeler sevgili oğlaklar. Bu gördüğünüz balık ya da işte kuş ya da balık arasında bir şey hissettiriyor bu bana. Hani sanki böyle kanatlarını geriye açmış hızlıca uçan bir kuş gibi daha çok. Ama bu gördüğünüz şey her neyse size hazır olun. Çünkü bu haber geldiğinde hayatınızda hızlı bir aksiyon almanız gerekecek diyor. Tereddüt etmeyin. Bu fırsat sizin bugüne kadarki emeğinizin karşılığı olacak sevgili oğlaklarım. Evet, fincanınıza baktığım zaman burada ikili konuşmalar görüyorum aslında. Böyle yüz yüze konuşanlar, ikili konuşmalar ve hayatınızda size stratejik bir destek alacağınız veya kritik bir konuda ikili bir görüşme durumunu getirecek burada gördüğüm şey. Birileriyle alakalı bir görüş ayrılığı yaşayabilir. Ya da birileriyle alakalı bir görüş ayrılığını çözmek zorunda kalabilirsiniz. Ama her şeyi tek başınıza yapmayın. Çünkü bu fincan size diyor ki bence bu sefer birilerinden destek almalısınız. Bu bir iş ortağı olabilir, eşiniz veya kariyerinizde size yol gösterecek bir mentor olabilir. Size rehberlik edecek birini görüyorum aslında ve o kişiden destek istemekte çekinmeyin diyor fincanınız. Muhtemelen bu kişinin adında ya da soyadında A ve M harfleri var sevgili oğlaklar. A, M ve S. Sevgili oğlak, bu dönem senin için hem zihinsel hem maddi anlamda sağlamlaşma dönemi olabilir ve biliyorsunuz ki sizler karar verirken her şeyi tartarsınız, biçersiniz ve hemen fincanınıza baktığım zaman böyle iki yol biraz flu şekilde çıkmış, hatta bayağı flu, ama iki tane yol görüyorum burada fincanınızın tepe kısmında. Bu aslında hem mantığınızı hem de uzun vadeli hedeflerinizi ilgilendiren iki seçeneğin karşınıza çıkacağından bahsediyor. Burada önemli olan duygusal değil, yapısal düşünmeniz gerektiği. Evet, bir seçim aşamasında olacaksınız ve ileride yaşam düzenini
ciddi biçimde şekillendirecek bir seçim hayatınıza geliyor sevgili Oğlaklar. Bakalım. Burada yine insan silüetleri gözüme hitap ediyor. İnsansı silüetler sevgili Oğlaklar. Bu da aslında özellikle iş veya resmi bir süreçle ilgili bir konuşmaya işaret ediyor. Bir terfi, önemli bir teklif, anlaşma ya da ciddiye alınacak bir görüşme olabilir ve bu görüşme her neyse bu görüşmenin sonunda kazançlı çıkacaksınız. Fincanınıza baktığım zaman çok fazla böyle ince uzun çizgiler olduğunu görüyorum sevgili Oğlak burçları. Bu da sizin aslında bu dönemde birkaç kişiyle bir takım konuşmalar yapacağınızı ve birilerinin sizin konuşmalarınızı daha keskin algılayacağını ya da daha sert de diyebiliriz algılayacağını gösteriyor. O yüzden bu dönem bir takım yanlış anlaşılmalar olabilir. Birileri tarafından yanlış anlaşılabilirsiniz. Bunlara karşı dikkatli olmanız gerektiğinden bahsediyor sevgili Oğlak burçları. Evet, şöyle yakın zaman için biraz hem iş hem kişisel hayatta böyle yetişmem gereken şeyler var. Hissiyatı biraz enerjinizde hakim olabilir. Ama sizler doğanız gereği bunu gayet de yönetebilirsiniz. Bir ilişki içerisindeyseniz bu dönemde partnerlerinizle daha derin ama sakin konuşmalar yapabilirsiniz. Duygularınızı hemen açmak istemeyebilir. Önce bazı şeyleri kendi içinizde tartmak isteyebilirsiniz. Eğer yalnız bir Oğlak burcuysanız da yeni birileri karşınıza çıkabilir. Çünkü güzel bir kısmet görmüştük ve bakın burada yine bir yol var ve bu yol kalp şeklini oluşturuyor. Yani bu aslında biraz aşk ilişkilerden de bahsediyor bize. Hemen şöyle baktığım zaman burada çok net bir 5 rakamı gözüme hitap ediyor sevgili Oğlaklar. Hatta 2 tane 5 var. Bence bunlardan bir tanesi aslında sizin cesaret bulacağınızdan bahsediyor ve gerçekten duayla ya da ilahi bir sebeple korunduğunuzdan da bahsediyor. Belki de birilerine yaptığınız iyilikler sizlere geri dönüyor da diyebilirim. Bu dönemde özgüveniniz artacak ve gerçekten 5 rakamı çok özel bir rakamdır sevgili Oğlak burçları. Yani cesaret, özgüven artması, belki de farklı işlerle uğraşma isteği oluşacak da diyebilirim. Bir sonraki gördüğüm 5'te daha çok böyle 5 gün, 5 hafta ya da ayın 5'i civarında bir fırsat kapısının açılacağından, resmi bir gelişmenin, beklediğiniz bir cevabın ya da yeni bir başlangıcın netleşeceğinden sizlere bahsedebilir. Hayırlara vesile olsun diyelim. Bakalım beşli vadelerde neler olacak. Ama 5 gün, 5 hafta ya da ayın 5'i civarı, yani önümüzdeki ayın 5'i civarı. Bu videoyu ne zaman izliyorsan önündeki ayın 5'i civarı, 5 gün 5 hafta içerisinde bir fırsat kapısı, resmi bir haberin gelişi, beklediğim bir cevabın gelişi söz konusu olacak sevgili Oğlak. Çok net görünen keskin bir 5'ti çünkü orada gördüğüm 5. Hep birlikte göreceğiz bakalım. Hemen şöyle bir tabağınıza da bakalım. Bakalım tabakta hangi figürler var? Ah, anahtar. Anahtar deliği daha doğrusu. Bakın hane içerisine, ben tabağı genelde hane olarak yorumlarım. Burada bir anahtar deliği var. Çok enteresan anahtar deliği. Yani bu falda görebileceğimiz gerçekten çok nadir sembollerden biri. Bence bu dönemde gerçekten sana ve hanene çok güzel bir fırsat geliyor. Çünkü bu anahtar deliği hanenin üzerinde açıldı sevgili Oğlak ve bir fırsatın kapısındasın ve bu fırsat kapısı açıldığı anda hanen de bundan nasibini alacak. Bu bir iş kapısı olabilir, taşınma, belki
bekarsın, evlilik yolunda ilerliyorsun. Belki de çocuğunu evlendirmek isteyen bir Oğlak burcusun. Bilemiyorum, ya da yeni bir eğitim başlangıcı ya da çok beklenen bir haberin hane olarak gelişi olabilir sevgili Oğlak. Hemen şöyle tabağımızı bir çevirelim. Anahtarımızı gördük. Bakalım tabağımız nasıl açılacak? Bakar mısın? Hane içi evet son zamanlarda biraz sıkıntılı gibiymiş. Ama güzel bir açılma oluyor. Yani adeta böyle bir ayın doğuşu gibi, bir e, güneşin doğuşu gibi ve haneyi aydınlatıyor. Haneye güç geliyor. Bir haber evet yine var. Çok fazla hane içerisine gelecek olan haberler var. Evet, biraz nazarlara geliyorsunuz hanecek. Dikkat etmekte fayda var sevgili oğlaklar. Yoldan gelecek olan bir misafiriniz var ve beklenmedik bir misafir. Bu kişinin gelişi sizleri şaşırtacak. Sevgili Oğlak burçları, hayırlara vesile olsun diyelim. Haneye gelecek olan beklenmedik bir para girişi de var sevgili Oğlak burçları. Birileriyle alakalı evet bir takım dedikodular duyulabilir ama siz bu dedikoduların içinde lütfen kendinizi bırakmayın, olur mu? Çünkü ileride bunun dönüşü size farklı şekilde gelebilir diyor fincanınız. Evet, dargın birisiyle barışacağınızdan da bahseder bu hane olarak. Hayırlara vesile olsun diyelim. Bugünlük bizden bu kadardı. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı ihmal etmeyin. Sürçülisan ettiysek affola. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.